Vladimir İlyiç Lenin, insanlık tarihinin en önemli devrimci liderlerinden biri. Dünya tarihinin seyrini değiştiren Ekim devriminin öncüsü. Lenin'in hayatı yalnızca bir siyasetçinin ya da bir devrimcinin biyografisi değildir. Aynı zamanda dünyanın büyük dönüşümler yaşadığı, işçi hareketinin geliştiği ve sosyalist düşüncenin dünya çapında etkisini artırdığı çalkantılı bir döneminde hikayesidir. Lenin'i ayrıntılı bir şekilde anlatacağımız ve yaşam kesitlerine göre 10 bölüm sürecek video serimizde Lenin'in hayatını çocukluğundan ölümüne kadar kronolojik olarak ele alacağız. İlk bölümümüzde Lenin'in çocukluk yıllarına, ailesine, eğitim hayatına ve hayatının en önemli kırılma noktalarından biri olan abisi Alexander Ulyanov'un idamına uzanan döneme bakacağız. Sonraki bölümlerde ise gençlik yıllarından siyasi yaşama girişine, Marksist bir teorisyen ve devrimci olarak şekillenmesine, Ekim devrimine ve dünyanın ilk sosyalist devletinin kuruluşundaki rolüne, Sovyet iktidarının ilk yıllarına ve ardından ölümüne kadar uzanan son dönemini inceleyeceğiz. Yani bu video Lenin'in bütün hayatını anlatacağımız uzun soluklu serinin ilk adımı olacak. Vladimir Ulyanov nasıl bir çocuktu, nasıl bir ailede yetişti, çocukluk ve gençlik yıllarında hangi olaylar onun düşünce dünyasını şekillendirdi? Ve henüz genç bir öğrenci olan Vladimir Ulyanov nasıl olup da yıllar sonra dünya tarihinin en önemli devrimlerinden birine öncülük eden Lenin'e dönüştü? Gelin hikayenin en başına Simbirsk'te dünyaya gelen küçük Vladimir Ulyanov'un çocukluk yıllarına giriş yapalım. Vladimir İlyiç Ulyanov, dünya tarihine Lenin adıyla geçen ve 20. yüzyılın en önemli siyasi liderlerinden biri olacak bu insan, 22 Nisan 1870 tarihinde Rus İmparatorluğu'nun Simbirsk kentinde dünyaya geldi. Lenin'in çocukluğunu anlamak için yalnızca doğduğu aileye değil, içinde yetiştiği Rusya'ya da bakmak gerekir. Çünkü Lenin'in düşüncelerinin temelleri henüz siyasi bir lider olmadan çok önce ailesinin eğitici ortamında ve Rus İmparatorluğu'nun büyük toplumsal dönüşümler yaşadığı bir dönemde atılmaya başlayacaktı. Lenin'in doğumundaki adı Vladimir İlyiç Ulyanov'du. Babası İlya Nikolayevich Ulyanov, eğitim alanında çalışan bir devlet görevlisiydi. Annesi Maria Alexandrovna Ulyanova ise iyi eğitim almış, kültürlü ve çocuklarının eğitimine büyük önem veren bir kadındı. Ailesinin yaşamında eğitimin çok özel bir yeri vardır. Baba İlya Ulyanov, öğretmenlikten eğitim müfettişliğine kadar yükselmiş ve özellikle Rusya'nın Volga bölgesinde eğitim sisteminin geliştirilmesi için çalışmıştı. O dönemde Rus İmparatorluğu'nda eğitim imkanları toplumun bütün kesimlerine eşit şekilde ulaşmıyordu. İlya Ulyanov ise özellikle halkın eğitim imkanlarının genişletilmesi konusunda çalışan eğitimcilerden biriydi. Bu nedenle Vladimir'in çocukluk yılları kitapların, derslerin, müziğin ve öğrenme merakının yoğun olduğu bir aile ortamında geçti. Ulyanov ailesi dönemin eğitimli orta sınıfına mensuptu. Ailenin ekonomik durumu çocukların iyi bir eğitim almasına imkan sağlıyordu. Ancak bu aileyi yalnızca rahat bir hayat süren bir memur ailesi olarak değerlendirmek eksik olur. Çünkü Ulyanov ailesinin en önemli özelliklerinden biri çocukların eğitimine yalnızca meslek sahibi olmalarını sağlayacak bir araç olarak bakmamasıydı. Çocukların dünyayı anlamaları, kitap okumaları, yabancı diller öğrenmeleri ve kültürel açıdan gelişmeleri teşvik ediliyordu. Vladimir'in çocukluğu da böyle bir ortam içerisinde şekillendi. Küçük Vladimir'in oldukça başarılı bir öğrenci olduğu kısa süre içerisinde görüldü. Derslerine düzenli çalışıyor, özellikle tarih, edebiyat ve diller alanında dikkat çekiyordu. Aynı zamanda güçlü bir hafızaya ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahipti. Fakat Lenin'in çocukluğunu yalnızca başarılı bir öğrencinin hikayesi olarak düşünmemek gerekir. Onu ileride devrimci bir düşünür haline getirecek özelliklerin bazıları daha bu yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunlardan biri olayların arkasındaki nedenleri araştırma eğilimiydi. İlerleyen yıllarda siyaseti yalnızca güncel olaylar üzerinden değerlendirmeyecek, toplumların nasıl değiştiğini, ekonomik ilişkilerin insan yaşamını nasıl etkilediğini ve tarihin hangi güçler tarafından şekillendirildiğini araştıracaktı. Elbette çocukluk yıllarında henüz böyle bir siyasi düşünceye sahip değildi. Ancak öğrenmeye karşı duyduğu güçlü ilgi ve disiplinli çalışma alışkanlığı ilerideki entelektüel yaşamının önemli özelliklerinden biri haline gelecekti. Çocukluk yıllarında ailesinin diğer üyeleri de onun hayatında önemli bir rol oynadı. Ulyanov ailesi kalabalık bir aileydi.
Vladimir'in kendisinden büyük ve küçük kardeşleri vardı. Bunlar arasında özellikle abisi Alexander ve kız kardeşi Anna ilerleyen yıllarda Vladimir'in hayatında önemli bir yere sahip olacaktı. Çocuklar arasında güçlü bir aile bağı bulunuyordu. Fakat 1880'li yıllara gelindiğinde Ulyanov ailesinin hayatı önemli değişikliklerle karşılaşmaya başladı. Önce Vladimir'in babasının sağlığı bozuldu. Görevi başındayken 1886 yılında beyin kanaması sonrası henüz 55 yaşında hayatını kaybetti. Vladimir o sırada henüz 15 yaşındaydı. Babasının erken yaştaki ölümü genç Vladimir için büyük bir kayıptı. Fakat bundan yalnızca bir yıl sonra aileyi çok daha büyük bir sarsıntı bekliyordu. 1887 yılı Lenin'in hayatında bir dönüm noktası olacaktı. Vladimir'in abisi St. Petersburg Üniversitesi'nde doğa bilimleri eğitimi gören başarılı bir öğrenciydi. Alexander'ın karakteri Vladimir'in daha sonraki hayatında önemli bir iz bırakacaktı. Alexander yalnızca başarılı bir öğrenci değildi. Aynı zamanda dönemin Rusya'sındaki siyasi ve toplumsal sorunlarla da yakından ilgileniyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Rusya büyük değişimlerin yaşandığı bir ülkeydi. 1861 yılında serfliğin kaldırılması önemli bir tarihsel dönüşüm yaratmıştı. Ancak köylülerin yaşam koşulları, toprak sorunu ve toplumsal eşitsizlikler devam ediyordu. Şehirlerde sanayileşme gelişmeye başlıyor, işçiler bir sınıf olarak tarih sahnesine çıkıyordu. Rus aydınları arasında da ülkenin geleceğine ilişkin çok yoğun tartışmalar yaşanıyordu. Rusya nasıl modernleşmeliydi, Çarlık yönetiminin geleceği ne olacaktı, köylülerin ve işçilerin yaşam koşulları nasıl değiştirilebilirdi? Rusya'nın gelişmesinde Avrupa'nın siyasi ve ekonomik modelleri mi örnek alınmalıydı, yoksa ülkenin kendi toplumsal özelliklerinden hareket eden farklı bir yol mu bulunmalıydı? Bu tartışmalar içerisinde farklı siyasi hareketler ortaya çıkmıştı. Alexander Ulyanov da genç yaşta bu siyasi atmosferin içine girdi. 1886 ve 1887 yıllarında Petersburg'daki öğrenci çevrelerinde ve devrimci hareket içerisinde faaliyet göstermeye başladı. Ancak Alexander'ın siyasi düşüncesi Vladimir'in ileride savunacağı Marksist devrim anlayışından henüz farklıydı. Alexander, Rusya'daki otokratik düzeni değiştirmek isteyen ve Narodnik geleneğinden etkilenen devrimci çevrelerle ilişki kurmuştu. 1887 yılının başlarında ise çok daha radikal bir girişimin parçası oldu. Alexander ve arkadaşları Çar 3. Alexander'a yönelik bir suikast planına dahil oldular. Plan gerçekleştirilemeden ortaya çıkarıldı. Alexander Ulyanov derhal tutuklandı ve ardından idama mahkum edildi. Bu olay Ulyanov ailesinin hayatını altüst etti. Vladimir o sırada 16 yaşındaydı. Abisinin tutuklanması ve idam edilmesi genç Vladimir'in dünyasında derin bir iz bırakmıştı. Burada önemli bir noktayı vurgulamak gerekir. Lenin'in siyasi düşüncesinin oluşumunu sadece abisinin idamına bağlamak elbette doğru değildir. Lenin'in ilerleyen yıllardaki düşünsel gelişimi çok daha karmaşık bir süreçtir. Marx'ın, Engels'in ve Rus devrimci düşünürlerinin eserlerini incelemesi, dönemin Rusya'sındaki ekonomik ve toplumsal değişimleri araştırması, işçi hareketiyle ilişkisi ve Avrupa Sosyalist hareketindeki gelişmeleri takip etmesi onun siyasi düşüncesini zaman içerisinde şekillendirecekti. Bu Lenin video serimizin ikinci videosunda Lenin'in siyasi düşüncesinin oluşmasını inceleyeceğiz. Ancak abisinin idamı bu sürecin başlangıcındaki en önemli kişisel deneyimlerden biri olmuştur. Genç Vladimir, abisinin neden böyle bir yola girdiğini ve Rusya'daki siyasi düzenin neden bu kadar sert çatışmalara yol açtığını düşünmeye başladı. Bu noktadan sonra Vladimir Ulyanov'un hayatında yeni bir dönem başlayacaktı. Çocukluk dönemi geride kalıyor, yerini siyasi ve entelektüel arayışlarla dolu gençlik yılları alıyordu. Fakat Lenin'in ileride ulaşacağı siyasi düşünce henüz ortada değildi. Hatta tam tersine 17 yaşındaki Vladimir'in önünde çok uzun bir düşünsel yol vardı. Alexander'ın izlediği yolun aksine Vladimir, zaman içerisinde bireysel suikastların ve küçük gizli örgütlerin Rusya'daki toplumsal düzeni değiştirmek için yeterli olmadığını düşünmeye başlayacaktı. Onun arayışı Rus toplumunun ekonomik ve sınıfsal yapısını anlamaya doğru ilerleyecekti. Bu arayış onu Karl Marx'ın eserlerine, bilimsel sosyalizme ve işçi sınıfının örgütlü siyasi mücadelesi düşüncesine götürecekti. Fakat bunların hepsi henüz gelecekteydi.
1887 yılı itibarıyla Vladimir Ulyanov, Simbirsk'te eğitimini tamamlayan başarılı ve disiplinli bir gençti. Henüz Lenin adıyla tanınmıyordu, henüz Bolşevik Parti yoktu. Henüz 1917 Ekim devriminin lideri değildi. Henüz dünya tarihinin en büyük siyasi dönüşümlerinden birinin öncüsü olacağı da bilinmiyordu. O, yalnızca ailesini sarsan büyük bir trajedinin ardından hayatının yönünü arayan genç bir Rus öğrenciydi. Fakat bu genç, içinde yaşadığı ülkenin sorunlarına kayıtsız kalmayacaktı. Çocukluk yıllarında ailesinden aldığı eğitim, babasının eğitime verdiği önem, annesinin çocuklarının gelişimine gösterdiği özen, kendi disiplinli karakteri ve 1887'de abisinin idamıyla yaşadığı büyük sarsıntı, Lenin'in kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir temel oluşturdu. Özellikle ailesinin eğitimli ve kültürlü ortamı, onun ilerideki hayatında görülecek yoğun okuma ve araştırma alışkanlığının ilk zeminini hazırlamıştı. Lenin'in hayatına baktığımızda ileride onun en belirgin özelliklerinden birinin olağanüstü çalışma temposu olduğunu göreceğiz. Saatlerce okuyacak, binlerce sayfa not çıkaracak, ekonomik verileri inceleyecek, siyasi tartışmaları takip edecek ve düşüncelerini sürekli olarak yeniden değerlendirecekti. Bu özelliklerin tamamı elbette çocukluk döneminde tamamlanmış değildi. Ancak temellerinin burada atıldığını söylemek mümkündür. 1887'de abisinin idamından sonra Vladimir Ulyanov'un hayatında artık yeni bir sayfa açılacaktı. Bir süre sonra Kazan'a gidecek, üniversiteye başlayacak, öğrenci hareketleriyle tanışacak ve siyasi düşünce dünyasına ilk ciddi adımlarını atacaktı. Ardından Marksist literatürle daha yakından ilgilenecek, Rusya'nın ekonomik yapısını inceleyecek ve sonunda kendisini devrimci hareketin içerisinde bulacaktı. Bugün Lenin denildiğinde akla gelen devrimci liderin temelleri işte bu dönemde henüz bir çocuk ve genç öğrenci olduğu yıllarda atılmaya başlamıştı. Fakat Lenin'in hikayesinin asıl siyasi bölümü henüz başlamamıştı. Çünkü önünde onu Kazan'dan Petersburg'a, Rusya'nın yeraltı siyasi örgütlerinden sürgün yıllarına ve Avrupa'daki sosyalist hareketin merkezlerine götürecek uzun ve mücadelelerle dolu bir yol bulunuyordu. Ve bu yolun ilk durağı genç Vladimir Ulyanov'un üniversite yılları olacaktı. Evet dostlar, böylece Lenin'in hayatının ilk dönemini yani çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geride bıraktık. Simbirsk'te eğitimli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Vladimir Ulyanov henüz genç yaşta hem babasını kaybetti hem de abisi Alexander'ın idamıyla hayatının en büyük sarsıntılarından birini yaşadı. Ancak bu olaylar onun hayatındaki siyasi ve düşünsel yolculuğun henüz başlangıcıydı. Önümüzdeki bölümde Vladimir Ulyanov artık çocukluk yıllarını geride bırakacak. Kazan'daki üniversite yıllarına, öğrenci hareketleriyle tanışmasına, hukuk eğitimine, Marksizmle giderek yakınlaşmasına ve siyasi mücadeleye ilk adımlarını atmasına tanıklık edeceğiz. Çocukluk yıllarında karakteri şekillenmeye başlayan Vladimir Ulyanov, çok geçmeden kendisini Rusya'nın devrimci hareketinin içerisinde bulacak ve yıllar içerisinde Lenin olarak tanınan devrimci lidere dönüşecekti. Lenin'in hikayesi burada bitmiyor. Asıl siyasi yolculuk şimdi başlıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.